Crassus'un tüm kariyerinde eksik olan büyük bir askeri zafer isteği Part İmparatorluğunda büyük bir başarısızlıkla sonuçlanır. 20.000 Romalı hayatını kaybeder ve Crassus esir alınır. Crassus, paraya olan sevgisine ve meşhur hırsına alaycı bir gönderme olarak boğazına erimiş altın dökülerek öldürülür. Crassus ölmüşken ve Sezar Galya'dayken Pompei kendi hamlesini yapar. Konsüllüğe adaylığını koyar ve kolayca kazanır. Crassus'un ölümü Triumvirliğin sonunun başlangıcıdır. Çünkü Triumvirlik birbirini dengeleyen 3 güç merkezi olduğu sürece işliyordu. Crassus öldüğü için sadece Sezar ve Pompei kalmıştı. Triumvirlik bitmek üzere olduğu için Sezar geleceği artık sadece Galya'daki başarıya bağlıdır. Galyalılar o zamana kadar küçük küçük kabilelerden oluşan ve sürekli birbiriyle didişen, savaşan topluluklardan oluşuyordu. Sezar Galya'daki kurulu düzen için o kadar büyük bir tehditti ki Galyalılar Romalı düşmanlarını def etmek ve bölgeyi tümüyle Roma işgalinden kurtarmak için daha önceki tüm husumetlerini bir yana bırakıp büyük bir Galyalı koalisyonu kurarlar. Vercingetorix adındaki bir Galyalı kabile liderinin yönetimi altında birleşirler. Tüm olanaksızlıklara rağmen Jules Caesar ve adamları en büyük askeri başarılarından birine imza atarak yüz binlerce kişinin can verdiği bir savaşın ardından Galyalıları bozguna uğratır. Artık Sezar tüm Galya'yı fethetmiştir. Sezar'ın zaferi Roma Cumhuriyeti topraklarını 500.000 kilometrekare genişletti. Bu Roma tarihinin en büyük fethidir. Jules Caesar Roma İmparatorluğu sınırlarını Atlantik Okyanusu'na kadar uzatarak Avrupa'nın o bölgesini Romalı yaptı. Romalı askerler sonradan Paris ve Cenevre gibi şehirlere dönüşecek olan bu yeni yerlere yerleşmeye başladılar. İşte bugünkü Avrupa'yı şekillendiren olay budur. Ama Sezar'ın esas savaşı şimdi başlıyor. Bu kez savaş alanında değil, Roma siyaset arenasında. Galya'nın fethiyle Sezar artık Roma'nın açık ara en popüler, en güçlü adamıdır. Sezar'ı Roma'dan gitmeye zorlanmasından 8 yıl sonra Pompei büyük bir hata yaptığını anlayacaktı. Çünkü Sezar belki de artık Senato'nun tamamından bile daha güçlüydü. Pompei tüm güçleri elinde tutmak istiyorsa Sezar'dan kurtulmak zorundaydı. Hem de sonsuza dek. Pompei'nin yoğun çabalarıyla Sezar elde ettiği tüm büyük zafer ve fetihlere rağmen ordularıyla izinsiz sefere çıktığı bahanesiyle Senato tarafından oy birliğiyle hakkında yasal işlem başlatılır. Pompei'nin yanında yer alan adamlardan biri de Marcus Brutus adında bir senatördü. Brutus, Sezar'ın metresi Servilia'nın oğluydu. Brutus çocukluğunda Sezar'a hayrandı ve onu bir baba figürü olarak görürdü. Brutus'un Sezar'a karşı kişisel bir bağlılığı varken annesi ona daima kazanan tarafta olmasını öğütlemiştir. Asildi, hırslıydı, kuşağındaki diğer herkes gibi ve çoğu Romalı gibi Brutus'un da isteği zirveye ulaşmaktı. Sezar şimdi kritik bir karar vermelidir. Ya Senato'nun şartlarını kabul edecek ya da tüm yaptıklarının arkasında durup ordularıyla Roma'ya yürüyecek. Sezar Galya'daki zaferinden döndüğünde övgü alacağını ve ikinci kez konsül seçileceğini umuyordu. Ancak Senato'daki düşmanları ve Pompei buna tamamen karşıydı. Hatta Brutus bile. Sezar ve birlikleri Galya-İtalya sınırına Rubicon adındaki dar bir nehre ulaşır. Sezar ordusuyla bu sınırı geçerse kanunların önünde Roma'yı istila eden asi bir general olacaktı. Ya vazgeçip geri dönecek ve düşmanları tarafından yargılanıp ömür boyu sürgün edilecek ya da bu sınırı geçip ordusuyla Roma'ya saldıracak. M.Ö. 49 yılında Sezar ve Roma'nın en güçlü lejyonunu oluşturan adamları Rubicon nehrini geçer. Rubicon'u geçmek resmen bir iç savaş demektir. Sezar'ın Rubicon'u geçmesi tarihteki en önemli olaylardan biriydi. Rubicon'u geçmek sadece bir savaş nedeni değil, aynı zamanda Sezar'ın kariyerinde bir dönüm noktası ve mirasının temelidir. İşte dönülmez bir karar vermek anlamındaki Rubicon'u geçmek tabiri o olaydan sonra literatüre yerleşmiş bir deyimdir. Geri dönemeyeceğini bilen Sezar ve 5000 asker başkenti almak için Roma'ya doğru yürümeye başlar. Senatörler için Roma'dan ayrılmak çaresizce bir şeymiş gibi gelebilir. Fakat Pompei bir ordu olmadan Sezar'ı yenemeyeceğinin de farkındadır. Pompei çok becerikli bir generaldi ve bir planı vardı. İtalya'dan çekilerek doğuda direniş gösterecek, Asya ve Akdeniz'e dağılmış lejyonlarını Yunanistan'da toplayarak kurduğu bu yeni orduyla Sezar'ı alt edebilecekti. Bir yandan da Brutus de dahil her senatörü iç savaşta bir taraf seçmeye zorlar. M.Ö. 49'da
Pompei ve Senato'nun büyük çoğunluğu Roma'yı terk ederek Yunanistan'a gider. Roma başıboş bir halde, Senato darmadağın, şehir sokak çetelerinin kontrolündedir. Hal böyleyken aslında Sezar Roma'yı kolayca ele geçirebilirdi. Hatta Pompei'nin de istediği buydu. Ama Sezar Roma yerine Yunanistan'a gitmek üzere İtalya'nın Brindisi limanına doğru harekete geçen Pompei'nin birliklerinin peşine düşer. 320 kilometre önlerindeki Pompei'nin birliklerine yetişmek için Sezar ve ordusu olağanüstü bir çaba gösterse de az farkla kaçırırlar. Brindisi'ye vardıklarında Pompei çoktan tüymüştür. Ancak Sezar pes etmez. Yunanistan'a geçmek için gemi inşaatına başlanır. Sezar filosunu kurarken Asya ve Suriye'den gelen birlikler Pompei için savaşmak üzere Yunanistan'a varırlar. Brindisi'de geçen 2 ay boyunca Sezar'ın yaptırdığı gemiler ordunun sadece yarısını taşımaya yetmektedir. Zamanın tükendiğini fark eden Sezar, Pompei'nin ordusunun zaman geçtikçe daha da büyüyeceğini bildiğinden filoyu bitirmesi için Marcus Antonius'u orada bırakarak ordunun yarısıyla Yunanistan'a doğru yola çıkar. Sezar ve 11.000 kişilik ordusu Yunanistan'a varıp savaş hazırlıklarına başlar. Pompei'nin ordusu kendisininkinin 4 katı ve gün geçtikçe de büyüyen, güçlenen bir ordudur. Sezar'ın askerleri ise savaşta tecrübelidir. Ancak yarım orduyla da zafer şansı yok denecek kadar azdır. Marcus Antonius'un ordusunun diğer yarısını Yunanistan'a başarıyla geçirene kadar Sezar'ın Pompei ile çarpışma şansı yoktu. Sezar politik manevralarla savaştan kaçınarak Marcus Antonius'un ordunun diğer yarısını getirebilmesi için zaman kazanır. Nihayet Marcus Antonius filonun kalanını tamamlar ve Yunanistan'a geçerek Sezar'ın birliklerine katılır. Artık kazanan Roma'nın en büyük generali olacak ve bir gün dünyanın en güçlüsü olacak bir imparatorluğa hükmedecekti. Bir yanda Sezar, Marcus Antonius ve 22.000 asker, diğer yanda Pompei, Brutus ve onların 45.000 kişilik ordusu 1 saat süren kanlı bir savaşa tutuşur. Pompei'nin ordusundan 15.000 kişi ölür ve 20.000 kişi de esir alınır. Bu büyük bir zaferdir. Ama Pompei kaçar, yakalanamaz. Savaştan sonra Sezar, geri kalan senatörleri de yakalayarak Roma siyasetini ele geçirir. Sezar adamlarına kendisine karşı safta savaşmasına rağmen Brutus'un öldürülmemesini emretmiştir. Bunun nedeni muhtemelen metresi Servilia'nın oğlu olması ve onda gördüğü potansiyeli değerli görüp onu yanında istemiş olmasıdır. Sezar Farsala muharebesini kazanır. Fakat Pompei öldürülene kadar Roma'da egemen olamayacağının da farkındadır. Roma'da hakimiyeti ve sükuneti sağlamak için Marcus Antonius'u bırakarak her yerde Pompei'yi arar. Sonunda Mısır'da İskenderiye'de olduğu ortaya çıkar. Mısır geçmişi binlerce yıl öncesine firavunlara dayanan dünyanın en güçlü imparatorluklarından biridir. Onların yanında Romalılar adeta mahallenin yeni çocukları gibiydiler. Yüzyıllardır bu antik güç Roma'nın en yakın müttefiklerinden biriydi. Akdeniz dünyasındaki en zengin bölgelerden biriydi. Gıda tedariğinde çok önemli bir rol oynuyordu. Pompei'nin Mısır'la uzun bir geçmişi vardı. Birkaç yıl önce Pompei, Mısır krallığına borç olarak büyük miktarda para vermişti. Mısır kralının kendisine hala borçlu olduğunu biliyordu ve Sezar'a karşı Mısır'ın desteğini almak için bu borcu avantaj olarak kullanmayı planlıyordu. Mısır'ın başında Ptolemy adında 14 yaşında bir çocuk kral vardı. Ptolemy'nin babası öldüğünde aslında Ptolemy'nin kız kardeşini birlikte yönetmeleri için yardımcı kral olarak atamıştı. Sonrasında kardeşler evlendiler. Bu arada bu kardeş evlilikleri Mısır tahtında son derece normal bir şeydir. Fakat sonraları araları açılır ve Ptolemy tek naip olarak kalır. Kız kardeşi de kaçarak kendi destekçileri ve ordusuyla taht mücadelesi verir. İşte o kız kardeş meşhur Kleopatra'dır. Sezar Mısır'da durumun ne kadar öngörülemez olduğunun farkında olarak çocuk kralın huzuruna çıkar ve Pompei'ye destek vermemesini rica eder. Kral bir tepsinin içinde Sezar'a Pompei'nin kesilmiş kellesini sunarak artık kendisine borçlu olduğunu, kız kardeşiyle olan iç savaşta ordularıyla ona yardım etmesi gerektiğini söyler. Gördüğü bu manzara karşısında büyük bir şok yaşadığı söylenen Sezar bu teklife pek yanaşmayınca Ptolemy bunun bir rica olmadığını, fikrini değiştirene kadar göz hapsinde tutulacağını söyleyerek Sezar'ın Roma'ya dönmesine izin vermez. Haftaya konumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.